Arkadaşlar, tekrar yeni bir çekimle, yeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Gerçekten çok gene maalesef beni sevenler diyeyim, yani iyimser bakmak istiyorum olaya. Beni seven özelden yazıyor. Tekrar ediyorum abiler, arkadaşlar, kardeşler. Çünkü kaç yaş grubu bazen 30-35 yazıyor, bazen 50-55 arası yazıyor, bazen gençler yazıyor. Ben şunu rica ediyorum. Lütfen YouTube'daki kanalın altına yazın. Kanalın altına yazın ki hem beni desteklemiş olun hem de başkaları da görsün. Arkadaşlar, bugünkü seride birbirine benzer pozisyon gibi gözükse de aslında tamamen farklı şekilde ilerleyecek bir pozisyondayız. Topu uzun kısa uzundan getiriyoruz ama bir öncekinde şöyleydi pozisyonumuz. Yani kırmızıyı uzun kısa uzundan önüme alabildim. Bir sonrakindeki şöyleydi pozisyonumuz. Birbirine benzer gibi gözüküyor, gördüğünüz gibi değil. Masalın bölümlerini göstermiştim ya. İşte o bölümlerde istediğim gibi oynayabiliyorum topla. Bunu uzun kısa uzundan alamıyordum. Ne yaptım? Kısa uzundan önüme getirmiştim. Ama bu sefer pozisyonumuz değişik. Bu pozisyonumuz bu sefer böyle. Ben böyle değilim. Bakın, çok önemli. Bu dediğim çok önemli arkadaşlar. Uzun kısa uzundan önüme alabiliyorum. Böyle de tutabilirim ama ben böyleyim arkadaşlar. Topa çünkü yarısını girmek zorundayım. O zaman ne yapmak zorundayım? Topu tutamadığımdan dolayı topu alt köşeye almak zorundayım. O yüzden pozisyona nasıl giriyoruz biliyor musunuz? Pozisyona topun yarısına giriyoruz. Falsoyu böyle vuruyoruz. Görüyor musunuz? Topu gene bu sefer 2 numarayı ezerek uzun vuruş vuruyoruz arkadaşlar. Bakın, ezerek derken şunu söylüyorum, bakın. Taşıyorum yani. Sanki şöyle yapar gibi arkadaşlar. Gösteriyorum. Yani usta olanlar ya da belirli bir seviye olanlar anlayabilir. Yani beni eleştirmesinler. Ben sadece bu bölümü anlatmıyorum yani. Alt tabanında anlaması lazım. Hani sanki bir şeyi atlatır gibi. Ezerek derken bundan bahsediyorum. Bakın. Istakın hareketine bakın şimdi. Bakın. Arkadaşlar, şimdi şunu söylemeye çalışıyorum size. Bu serimizde tabii ki 5. pozisyonumuzu vurduk zannedersem. 2, 3 ve 4'te bu konuşmaları yapmadım. Neden? Tepkinizi merak ettim ilk önce. Şimdi baktım ben özelden yazıyorsunuz gene. Halbuki ben size söylüyorum, diyorum ki YouTube videosunun altına yazın ki başka arkadaşlar da faydalansın bu işten. Ama ısrarla beni seven insanlar hep özelden yazıyorlar. Eksiklerini söylüyorlar. Lütfen özelden yazmayın. Görüşlerinizi söyleyin. 2-3 arkadaş demiş ki kendi birikimini de kat usta demiş. Ben de şimdi iyi, tamam, o zaman katayım. Serilerle ilgili ne diyebilirim size biliyor musunuz? Yüksek katmanlı bir bilardocu
öteki dünya klasmanındaki bilardocuları yenmek için zannetmeyin ki birle her ıstakı bir, üç ıstaka boş, ondan sonra bir, böyle yenemezsiniz ya. Böyle bilardo bitmez. Size bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar şu anda 10 ıstakada 40 çekiyorlar. 6 ıstakada 40 çekiyorlar. Bunları yenmeniz için özellikle şunu belirlemeniz lazım. Bu bir dizilim. Yani bilardo bir dizilim. Siz o dizilime göre hareket etmeniz lazım. Ve gerçekten çok akıllı bir insan olmanız gerekiyor. Bu oyunu çok iyi okumanız gerekiyor. Bir de şunu ben söyledim. Arkadaşın teki sormuş, demiş ki usta iyi de her bilardo masanın hızı değişik. Çok önemli bir soruydu. Ve ben onu atladığım için kendime de kızdım. Hani zannedersem ikinci vuruşta olsa gerek masayı bölmüştüm ben. İşte o bölümleri niye yapıyoruz biliyor musunuz? O bölümleri şundan yapıyoruz arkadaşlar. O bölümler masanın hızına göre sizi programlayacak. O zaman neyi anlayacaksınız? Ben 2 numarayı nerede tutmalıyım? Sizi robotlaştıracak. Sizin diziliminizi ona göre ayarlamanızı sağlayacak. Şimdi mesela antrenmanla ilgili bir soru gelmiş. Onu gerçi psikoloji bölümünde anlatacağım ama ben sadece bir kısa anekdot geçeyim. Arkadaşlar antrenmanı öyle bir yapmalısınız ki bir kere sizin kendi planınızı, antrenman programınızı çok iyi dizmeniz lazım. Mesela bugün bu konsepti çalışacağız dediğiniz zaman onunla ibadet edercesine hareket etmeniz lazım. Yani böyle labalü antrenmanda ne bileyim neyse ya 3-4 tane vurayım geçeyim derseniz bu iş olmaz. O vurduğunuz pozisyonu sizin beyniniz, kalbiniz ve kas hafızanız alması lazım. Ben de bunu şöyle söylüyorum. Yani en az bir 70-80 tekrar lazım ya. Bıkmadan usanmadan. Yani başka türlü olmaz bu iş. Robotlaşamazsınız. Aynı bir makine gibi olmak zorundasınız. Şimdi ne dedim? Her serinin arkasına bana bir önceki seriden gelen soruları cevaplayacağım. Bana gelen soru şöyle ki bence çok güzel bir soruydu. Dedi ki usta şu anki dünya şampiyonaları ile ilgili sistemle ilgili ne düşünüyorsun? Gerçekten senin yorumunu merak ediyorum. Şimdi bu konuda mesela insan çekinebilir. Başkalarının onun hakkında ne düşüneceğini düşünebilir ve o yüzden hani geri vites diyeyim, yani geri vites yapıp konuşmaz. Ama benim ne kadar güzel ki ben o konuda özgürüm. Kimseye ne kendimi iyi gösterme çabam var ne de kötü gösterme çabam var. O yüzden gider yani. Şimdi dünya şampiyonlarıyla ilgili sistemi anlatayım mı size? Ya benim görüşüm. Şimdi tabii ki ben çok ara verdim bilardo oynamaya. Yani profesyonel o kafa var ya, o kafaya ara verdiğimden dolayı bu sefer ben kaç yıl sonra 14 yıl sonra dünya şampiyonalarına girmeye başladım. Bu da inanın çok büyük bir ara. Bakın usta 7 yıl Semih Saginer, yani Semih Saginer'in üzerine konuşmaya gerek yok. Onun zannedersem bir videosunda şöyle diyor. Yani 7 yıl aradan sonra geldim, eski Semih'le bu işin olacağını zannettim ama çok dayak yedim diyor. Çünkü sistem değişmişti. Şimdi ben onun dediğin üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Ama şu var, dünyada her şey öyle değil mi? Sistem güçlüyü koruyor mu, korumuyor mu? Koruyor. Biz de oturup ağlayalım mı? Değil. Şimdi ne yapılabilirini söyleyeyim. Şu andaki dünya şampiyonlarının sistemi bence nasıl biliyor musunuz? Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar durumu var. Yani şöyle diyeyim ben size. İlk 32 kendine bir harem kurmuş ve bu 32'ye zaten alttan gelen adam gelmek için affedersiniz posası çıkıyor. Yani mesela ben şimdi Ankara'ya dünya şampiyonası oynamaya gideceğim Şubat'ın 5'inde. Nereden başlıyorum biliyor musunuz? PPPQ. Yani ölme eşeğim ölme. Yani benim tam 8 kişi yenmem lazım ki ilk 32'ye girebileyim. Size bir şey söyleyeyim mi? Ha bu olur. Bu olur mu? Olur. Zaten olmasa oraya gitmem oynamaya. Ama ortada da bir realite var yani. Sizle bir iddiaya gireyim mi? O dünyanın ilk 16'sı var ya. PPQ'dan sokun. 30 sayı. Tamam mı? Size bir şey söyleyeyim mi? En az 30'u dökülür.
Hadi eğer itirazı olan varsa çıksın bana desin ki yok ya ne sayıklıyorsun, ben aslanlar gibi oynuyorum 2 ortalama. O 2 ortalama ile alakalı bir şey değil. Şimdi ne yapalım usta? Sistem böyle. Sistem eleştirilir kardeşler. Hani onun artısı, onun eksisi. Ona ben bir şey demiyorum. Ama bu Murat Gökmen'in yorumu. Bence şu anda durum gerçekten böyle fokuslanıp bakılması gereken bir sistem. Dediğim gibi burada bir alan, bir daire kurulmuş ve bu dairenin içine bakın. Bakın ilk 4'e, ilk 8'e. Bakın ilk 16'ya. Farklı bir isim bulamazsınız. Neden bulamazsınız biliyor musunuz? Usta iyi de sen şu anda ajitasyon mu yapıyorsun ya? Yo değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ortaya konulan gerçek. Şimdi ne yapılabilirliği söyleyeyim mi size? Son dünya şampiyonasında çoğu ne yaptı? Küçük çoğu. Gördünüz mü? Hepsini ezdi geçti. İşte böyle olacaksınız. Başka çaresi yok. Ağlamaya hiç hacet yok. İlk turdan gireceksiniz. O kadar çok çalışacaksınız ki hiç kimseye gidip yok sistem böyle, yok öyle, ne bu nasıl buluyorsun? Bunlara hiç gerek yok. Aynen böyle başarı ben size söyleyeyim. Kimseye böyle ne bileyim altın tabaklarda gelip de al kardeşim sana çok güzel bir dünya şampiyonluğu, al kardeşim sana çok güzel bir madalya diye öyle bir şey yok. Gidip siz kendiniz koparmanız lazım. O yüzden de kardeşler çok fazla çalışmanız lazım. Şikayeti bırakıp sistem şu anda böyle. Ama bakın sadece bilardoda değil, bütün dünyada böyle. Sistem güçlüyü koruyor. Başka çareniz yok. Gidip siz koparmanız lazım. Ama beğeniyor musunuz sistemi desen? Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Aynen şu anda bir harem gibi görüyorum. Bu da benim yorumumdur. Öpüyorum sizi. Saygılar. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.